started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Uşak Opel'lerden Otomotiv'den merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni Corsa'nın 2021 yılında 2020'ye göre hangi donanımlarda ne değişiklikler var onlardan bahsetmeye çalışacağım. Bugün yanında bulunduğum aracım ise Elegance paketimiz 2021 model. Kuvars gri siyah tavan cam tavanlı bir modelimiz bu. Corsa'dan anlatmaya başlamak gerekirse de 2020 yılında Corsa, yeni Corsa dediğimiz aracımız hayatımıza girdi. Ve aracımıza baktığımız zaman ödül yağmuruna tutuldu net bir şekilde söyleyebilirim. Otobest olsun, yılın ticari araç ödülü olsun, elektrikli arabamız olsun. Türkiye'de yok elektrikli modelimiz ama yurt dışında da gerçekten de ödüllere doymadı diyebilirim. Türkiye olaraktan da biz bu aracı çok sevdik arkadaşlar. Türkiye'de şu anda ithal araçlar arasında satışta birinci sırada. Ben de bu aracı yaklaşık 7000 kilometredir kullanıyorum. Şanzıman geçişi olsun, motor özellikleri olsun, modları olsun, yol tutuşu, yol sessizliği, vites atışları, motorun çekişi, gücü her şeyiyle kesinlikle de olmuş diyebileceğim bir model. Hatta aracı o kadar çok sevdim ki kendi babama dahi bir tane bu aracımdan vermiştim. Şimdi isterseniz 2020 ile 2021 arasındaki size farklardan hemen kısaca bir değineyim. Ön tarafta krom detaylar yoktu arkadaşlar. Ahmet gösterebilirsen. Izgaramız var. Bu ızgaramızda eskiden şu küçük krom detaylar yoktu. Bu küçük krom detaylar özel serilerle beraber bizim de gördüğümüz bir özellikti. Yani izleyicilerimiz olsun, kullanıcılarımız olsun bu krom detayları çok sevdi ki bana WhatsApp'tan bu krom detayları nasıl alabileceğimiz dair çok fazla soru gelmişti. Artık onlara gerek kalmadı. 2021 Elegance itibarıyla öndeki küçük krom detaylar artık standart olarak gelmekte. Yine hemen kısaca devam edeyim. 7 inç dijital ekran, hayalet gösterge araçta standart hale geldi. 180 derecelik panoramik geri görüş kamerası, krom detaylar, yarı deri koltuk, sağ sürücü koltuğu yükselip alçalma özelliği, koltuk arkasındaki cepler, iç piyano bilek döşemesi ve yarı deri koltuk gibi araçta artık üst pakette gördüğümüz, Ultimate pakette gördüğümüz çoğu özellikse Elegance paketiyle birlikte. Bu bizim için güzel bir detay oldu. Niye derseniz Elegance pakette benim gördüğüm en büyük eksiklik panoramik geri görüş kamerasıydı. Çünkü geri görüş kamerası şu ana kadar sonradan ekleyemiyorduk ama 2021 yılı itibariyle Elegance'larda standart olması ise sevindirici bir haber oldu. Biliyorsunuz bir de bunlarda meslek grubu indirimleri var arkadaşlar. Bir videomda değinmiştim. O videomda hangilerinde olduğunu söylemiştim ama yine yenileyim sizlere. Arkadaşlar Essential pakette herhangi bir meslek indirimi yok. Edition dizel manuelde bir meslek grubu indirimi var. Elegance benzinli otomatikte ve Ultimate benzinli otomatikte bir meslek grubu indirim var. Ne kadarlık bir indirim geliyor diye baktığımda ise 5000 TL'lik bir meslek grubu indirimi geliyor. Ve aynı zamanda da bu araçlarımızda 75.000 liraya 12 ay sıfır faiz var. Tabii ki Essential dediğimiz bugün 146.000 TL değerindeki aracımızda yok. Ama diğer hepsinde 75.000 TL 12 ay sıfır faiz kampanyasını bu araçta kullanabiliyorsunuz. Bunu 75.000 12 ay çok fazla diyebilirsiniz. Onu 50.000 lira 18 ay 19 ay gibi sıfır faize gelecek şekilde de kullandırabiliyoruz. Şimdi Ahmet istersen aracımızı tanıtmaya başlayalım. Motor olaraktan 1.2 arkadaşlar bir de bunu sadece otomatik versiyonda alabiliyorduk. Onun da tanıtım videosunu çekeceğim. Artık 1.2 75 beygir benzinli düz viteste de aynı özellik ve donanımlara sahip olan bir modelimiz daha geldi. Bu 2020 yılında yoktu. 2021 yılında hayatımıza girmiş bir model. Onun da tanıtımını yapacağım. Ama dediğim gibi bu anlatacağım özelliklerdeki bir aracı isterseniz 1.2 75 beygir benzinli manuelde de bu özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Ama yanında olduğumuz bugün aracımız ise 1.2 100 beygir turbo 8 ileri tam otomatik tork konvertörlü dediğimiz modelin yanındayız. Şimdi Ahmet ön taraftan başlıyorum. Ön sis farlarımızı görüyoruz. Hatta ben onları bir yakayım. Çünkü sis farlarımız genelde sarı olur. Bu araçlarda ise beyaz led farlar var. Yani beyaz led sis farları var. Bu da küçük bir detay olmuş ama biz sis farını yakmayı seven bir toplumuz. Ve onları da her zaman kendi arabalarımızda da beyaza değiştirmeye çalışıyoruz. Bunda artık öyle bir detayımız kalmamış. Niye dersek? Çünkü beyaz led sis farıyla geliyor. Burada bir led gündüz farlarımız var. Farlarımız beyaz led. Bu led farları benim aydınlatması yönünden zaten çok başarılı. Ve en çok sevdiğim özellik ise bu araçlarda uzun far asistanı var arkadaşlar. Yani karşıdan bir araba geldiği zaman farlar otomatik kısaya düşecek. Araba olmadığında ise uzunları otomatik yakacak. Ön cama geldiğimiz zaman yine aynı şekilde güvenlik önlemi olaraktan benim her zaman dediğim gibi hayatınızda belki bir kez işinize yarayacak olan ama onda da gerçekten de çok iyi olan yaya frenleme, araç frenleme, şerit koruma gibi özellikler var. Onu da yan tarafa videosunu koyuyorum. Bunu bir test kuruluşu yapmıştı. Nasıl çalıştığını da yandaki videodan da görebilirsiniz. Onun haricinde ön tarafta yine bir yağmur sensörümüz var. Yani ön camda Ahmet oradaki gözden yaya frenleme, araç frenleme ve şerit koruma ise tamamıyla oradan yapıyor. Bu üst paketlerde
Tamponun oradaki bir sensörden yapıldığı söylenmişti. Elegansı ise camdaki şu bölmeden yapılıyor. Evet. Orada gösterelim. Şimdi yan taraftan devam ettiğimiz zaman yine jant şeklimizde bir değişiklik olmadı. 195 55 16 lastikle birlikte gelen şık gri renkli bir jantlarımız karşılıyor bizi. Alüminyum alışımlı jantlar. Aynalarda sinyaller var. 2021'de krom detayların geldiğini söylemiştim. Şöyle Ahmet krom detayımızı da gösterelim. Üstte gördüğünüz gibi krom detay yok. Altta bir krom detay var. Alt tarafa geldiğimiz zaman, yan tarafa geldiğimiz zaman burada bir yakıt kapağı var. Bazıları şunu söyleyebiliyor, bu yakıt kapağı neden bu kadar büyük diye. Şimdi bu benzinde gördüğünüz gibi burada sadece benzin var. Dizellerde ise AdBlue girişi var. Bir de biliyorsunuz ki bu aracın elektrikli versiyonu var. Evet, yakıt kapağını da göstermiş olduk. Arka tarafa doğru geldiğimiz zaman buralarda Ahmet güzel reflektörler var. Hem yeri konumuyla çok güzel olmuş, hem de arkadan baktığımız zaman da arabanın geniş bir arka tamponun olduğunu görüyoruz ki onlar da onu tamamıyla destekliyor. Plak, şurada bir sis farımız var. Arka sis farı ben biraz önce yakmıştım. Ortaya konumlandırılmış ki spor bir görüntü sağlıyor bize. Plakalık ışıklarımız beyaz led ve burada da dediğim gibi 180 derecelik bir panoramik geri görüş kameramız var. Şimdi Ahmet onu da birazdan videomuzda devam ederiz. Sadece geri görüş kamerası olaraktan ben adlandıramam. Çünkü eskiden geri görüş kamerası sadece geri görüyorduk. Bu panoramiklerde ise 180 derecelik bir panoramik geri görüş kamerası ile birlikte hem sağı ve hem solu görebiliyoruz. Aynı zamanda çok yaklaştığımız zaman yukarıdan görebiliyoruz. Onu da yan tarafa fotoğrafını koyuyorum ki nasıl bir özelliğe sahip olduğunu da oradan görebilirsiniz. Bagaja geldiğimiz zaman Isofix çocuk koltuğu bağlantılarımız var. Alta geldiğim zaman stepney kaldırıldı. Yerine tamir kiti koyuldu. Bunu da benim lastiğim yarıldığı zaman ne olacak diyenler için de tamir kiti çok basit bir kullanım tarzı var. Hemen takıyorsunuz, hem lastiği şişiriyor hem de yamıyor. Artık şunu görüyorum ben, yeni araçların artık neredeyse hepsinden bu stepney'i kaldırıyorlar. Hepsinin onun yerine hep tamir kitini koyuyorlar. Burada üçüncü bir spoiler görüyoruz. Siyah piyano bilek. Yan tarafta yine krom detaylar. Bu aracımızda siyah tavan ve siyah ayna artı cam tavan özelliği var demiştim. Siyah tavanla birlikte şuradaki direk siyah oluyor. Şu bölüm siyah oluyor. Ve aynalarımız da siyah geliyor. Onlar zaten cam tavan olduğu içinse burası zaten siyah. Evet. Dışarıdan şimdilik anlatabileceklerim bu kadar. Şimdi istersen Ahmet içerisine geçelim. Arka diz mesafesinde arkadaşlar çoğu videomda değindim. Artık diz mesafesini de alanlar da biliyor ki bu aracın diz mesafesi yönünden çok bir sıkıntısı yok. Kesinlikle arkası rahat, konfor. Arka koltuk arkasına cepler geldiğini söylemiştim. Ahmet istersen onları da gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi koltuk arkasında cepler yoktu. Niye yoktu biz de bilmiyorduk. Ama 2021 yılında artık arka koltukların, ön koltukların arkasında cepler yerleştirilmiş. Koltukların yarı deri olduğundan bahsettim. Kenarlarımız deri, orta bölüm ise tamamıyla deri olarak geliyor. Oturduğumuz yerler ise kumaş. Şaft tüneli olarak da zaten sizi çok sıkıntıya düşürecek bir şaft tünelimiz yok. Arkayla ilgili bahsedebileceklerim bu kadar. Şimdi istersen Ahmet sürücü bölümünden devam edelim. Evet, 4 cam otomatiğimizi görüyoruz. Elektrikli ısıtmalı yan aynalarımızı görüyoruz. Ahmet bir de şurada bakın güzel bir deri bir detay var ve dikişleri var. Ki burası da gerçekten de kalitesini arttırıyor. Burada da siyah piyano bilek bir kaplama yapmışlar. Kapının içerisi ise gayet şık. Buralarda yine sularınızı koyabileceğiniz, malzemeleri koyabileceğiniz bir bölüm var. Bu tarafa geldiğim zaman far sensörünü görüyorum. Yağmur sensörü, kendinden karışık aynısı. Zaten aracımızda vardı ise burada ise otaya çevirdiğim zaman otomatik yanan farlar devrede. Ön sis farı, arka sis farı, farların yükseklik, alçaklık ayarları, aynı zamanda içerinin yükseklik, alçaklık ayarı. Direksiyona geldiğimiz zaman hız sabitleyici, hız sınırlayıcı, bunların ayarlarını yapma tuşlarımız, bir de memory var. Yani aracımızda trafik levha okuyucu var. Aracımızda F1 şanzıman var arkadaşlar. Şuralarda gördüğünüz gibi artı ve eksi kulakçıklar var. Ve bir de Ahmet ne demiştik? 7 inç dijital bir ekran var demiştik. Yani hayalet gösterge olarak adlandırılan bir ekran var. Direksiyon üzerinden müzik kontrol tuşlarımız var. Buralarımız yumuşak ve güzel bir böyle bir üzerinde çizgiler var ki çok güzel duruyor. Piyano bilek dediğim şurası piyano bilek kaplama olmuş. Burada bir gri bir detay, rengini değiştirebiliyorsunuz. Gri olur, beyaz olur, kırmızı olur. Bunu da rengini değiştirebiliyorsunuz. Aksesuar olarak satılmaktadır. Evet, şimdi aracı geri çekmeye karar verdik. Çünkü ön taraftan bu ışıklarda bir sıkıntı yaşadık. Geri alırken de size geri görüş kamerasını bahsetmek istedim. Gördüğünüz gibi kameramız şu an devrede. Aracımızın gideceği yönler ise buradaki çizgiden umarım kamerada çıkıyordur. Ne tarafa gideceği aracın belli oluyor. Onu o şekilde söyleyeyim. Sonra mesela arkada bir tane Edition aracımız var. Fazla yaklaşalım şöyle. Ki bakın geldikçe yanlara doğru yan taraflarının fotoğraflarını çekiyor. Ve onu da buradan bize gösteriyor. Şimdi daha fazla geldiğim zaman ise park sensörleri mesafeyi gösteriyor. Geliyoruz. Evet, yukarıdan görüntüye geçti gördüğünüz gibi. Ve bu direkt tepeden kuş bakışı gösteriyor ki mesafeyi daha net bir şekilde görmem için. Bakın. Sonra zoomlu arka görünümüne geçti şu anda otomatik.
Tekrar tuşa bastığım zaman ise sağ ve solu kırdı. Aynalar ise direkt artık en sağ ve en solu gösteriyor. Otomatik modda bu şekilde. Büyüterek görüş tepeden dedik. Standart görüşte ise standart görüşe geçip de görebiliyorsunuz da. Şimdi de aracımızı yine tekrardan ön tarafa doğru alalım. Kamerasında böyle ufak bir detayını göstermiş oldum. Yani buna sadece geri görüş kamerası demek haksızlık oluyor. Çünkü gerçekten sadece kamera değil, panoramik geri görüş kamerası ile birlikte Opel bu kamera konusunda da böyle bir araçta böyle bir kameraya yer verdiği için de kendisine biz Opel mühendislerine teşekkürü borç bilelim. Şimdi Ahmet ekranımıza gelelim. Burada radyo ekranımız var. Gördüğünüz gibi bas hız ayarlarını seçenekler deyip ses ayarları deyip bas hız ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ses sistemi nasıl diyen arkadaşlara da şunu söyleyeyim. Biz Ahmet'le daha yeni yolda gelirken de konuştuk. Biz tizler olsun, baslar olsun bu araçta ses kalitesini şahsen beğendik. Onun haricinde araca bastım. Uzun far asistanı kapatıp açma, lastik basınç sensörlerini ayarlama. Bütün ayarları ise buradaki ekrandan yapabiliyorsunuz. Güvenlik dediğim zaman Active Safety Brake diyor. Acil fren destek sistemi. Buradan da yakın, normal, uzak olaraktan da ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi Ahmet, bizim eskiden Android Auto dediğimiz Türkiye'de çalışmıyordu ve gerçekten de benim de çok istediğim, çünkü kendim ben iPhone kullanmıyorum. Android Auto kullanıyorum. Android bir telefon kullanıyorum ve yoktu. Bu da beni rahatsız ediyordu. Ama şimdi artık araçlarımızda Android Auto'da direkt çalışıyor. Şöyle kendi telefonumu da göstereyim ben istersen öncelikle. Xiaomi marka Mi Note 10 Lite diye bir telefon kullanıyorum arkadaşlar. Android Auto'yu hiçbir şekilde yüklemeden artık çalışıyor. Android Auto, şimdi navigasyon yok bu modellerimizde. Artık bu Android Auto CarPlay ile birlikte ise bence gerek de yok. Niye derseniz, mesela arama yapın diyor. Buradan tek tek yazabilirsiniz nereye gitmek istediğinizi. Mesela İzmir diyelim. Yazamadık tabi. İzmir diyelim. Şöyle bakın, İzmir yazdım. Diyelim ki Havzan İzmir Kokoreç diye bir yer varmış. Direkt götür dediğim zaman navigasyonu ayarlıyor. Batı yönünde ilerleyin. Evet. Bunu yazmakla uğraşmak yerine ise benim en çok sevdiğim şu oldu. Şuradaki mikrofon tuşuna basıyorsunuz. Bastığında Google Asistan devreye giriyor. Şimdi ben konuştuğum için onu da algılıyor. Navigasyonu şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Tuşa bastım. İzmir Belediyesi. İzmir Belediyesi için sonuçlar gösteriliyor. Evet, sonuçlar gösteriyor. Bakın burada İzmir Belediyesi'nin telefon numarası da var. Navigasyon da çıktı. 229 kilometreymiş bize. İki tane seçenek varmış. 229, 224. Rota seçeneklerine basaraktan da otoyolları kullanma, ücretli geçişleri kullanma, feribotları kullanma gibi de ayarları yapabiliyorsunuz. Rotamızı belirledikten sonra direkt bu tuşa basıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi bugün kapalı olabilir. Diye hatta Batı yönünde ilerleyin. bize kapalı olduğuna dair uyarıyı da verdi ve navigasyonumuzu da ayarladı. Yani Android Auto'da artık arkadaşlar Android kullanan izleyicilerimize direkt artık üst modellerinde telefonların geliyor ve gerçekten de çok güzel. Onun haricinde telefona basıyorsunuz. Yani bütün her şeyi, telefonda yapabildiğiniz her şeyi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik ve bu özellik olduğu sürece de bence artık navigasyon hiç büyük mü kalmadı. Yeter ki arabamızda CarPlay ve Android Auto olsun diyeyim. Ekranı da göstermiş oldum ve aynı zamanda Ahmet sen ne dersen bilmiyorum da ekranın kalitesi de gerçekten güzel. Yani böyle net duruyor. Herhangi bir şekilde bir bozukluktu, böyle bir parçalarda bir bozukluk, herhangi bir şey yok. Podcastler olsun, haritalar, YouTube müzik, Spotify hepsini de buradan görüyoruz. Hatta neredeyse haberler dahi bize buradan gözüküyor. Affedersin, anlayamadım. Evet. Bunları da göstermiş olurum. Manuel bir klima geliyor. Şimdi arkadaşlar Android Auto'yu bahsettim size. Araçlarımızda Bluetooth var. Telefonu USB bağlamadan bu Android Auto özelliği çalışmıyor. Hani bunu Bluetooth'tan çalıştırabiliyor muyuz diyen arkadaşlarımıza, Bluetooth'tan çalışmıyor. Mecburuz şu kabloyu şu an için takmaya. Umarım onu da geliştirirler ve artık şu kablo derdinden de kurtulmuş oluruz. Bir çakmaklık girişimiz. Şurada güzel bir bölmemiz var. Malzeme koyabileceğimiz. Hatta ben şöyle telefonu da oraya atalım. Burada start stop durduğumuz zaman motorun kendini beklemeye alması. Şeritten çıktığımız zaman uyarı verme sistemi dediğimiz ve direksiyonu içeri kıran şerit koruma. Burada ise park sensörünü kapatıp açma. Burada dijital bir şanzımanımız var. Park, geri vites alma, ileri, şuradan manuel modu. Hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. El frenimiz elektronik. Kendisi arabayı kapattığımız zaman, hatta onu da göstereyim. Arabayı kapattım. El freni kendisi çekiyor. Ardından arabayı çalıştırıyorum şimdi. Bakın. Arabayı çalıştırdım. Vitesimi D'ye aldım. Az gaz verdiğim zaman el freni kendisi direkt indiriyor. Yani bu araçla ilgili şunu diyebilirim. El freniyle artık bir işiniz yok. Burada bir sürüş modları var. Buraya bastığım zaman Eco mod, normal mod, spor modları ayarlayabiliyorsunuz. Bu hikaye mi dersiniz? Hayır arkadaşlar. Eco moduyla normal spor mod arasında
Gerçekten de arabanın bütün karakteristiğini çok fazla değiştiriyor. Ve ben çok beğeniyorum. Yani spor lazım olduğu zaman, sert kullanmam gerektiği zaman, spor moda aldığım zaman arabanın değişikliğine inanamıyorsunuz. Çok fazla fark ediyor. Burada bir demir malzeme koyabilirsiniz. İşte ufak tefek malzemeleri koyabilirsiniz. Burada bardaklık yerlerimiz var. Burada da bir tane kol dayamamız var. Evet. İçeriden de Ahmet cam tavan olduğunu söylemiştik. Cam tavan elektrikli perde mi derseniz hayır arkadaşlar, manuel. Ama ben bunun elektrikli olsaydı olmasaydı şahsen benim için çok da fark etmiyor. Çünkü ben onu hiç de aramadım şu ana kadar. Ama cam tavan var aracımızda. Onu da gösterelim. İçeriden bahsedebileceklerim bu kadar. Şimdi Ahmet istersen dışarı geçelim. Evet, sizlere bugün 2021 yeni Opel Corsa'nın 2020'ye göre neler değiştiğinden bahsetmeye çalıştım. Ufak da olsa size Android Auto'nun nasıl olduğunu, nasıl çalıştığını bahsetmeye çalıştım. 2021 yeni Opel Corsa'dan arkadaşlar fiyatlarını da yan tarafa yazayım ki siz de fiyatlarını görün. Dediğim gibi meslek grubu indirimleri var. Öğretmenler, sağlık çalışanları, avukat ve askerlerimize, aynı zamanda polislerimize bu güzel indirimleri yararlandırabiliyoruz. Aracımız 2020 yılında güzel başarılara ulaşmış bir aracımız ve kullanıcılar tarafından da çok sevilen bir model oldu. Yakıt olsun, yol çekişi olsun kesinlikle 1.2 motorla alakalı bir sıkıntı yaşamazsınız. 1.2 motor demişken de bu motor arkadaşlar 4 yıldır yılın motoru ödülünü alıyor. Yani Avrupa'da ödüllü bir motor sistemi. Motorlu taşıtlar vergisi yönünden de ülkemizde büyük rahatlığı olan bir aracımız. Çünkü 1.2 olduğundan dolayı yıllık MTV'si bu aracın 1060 TL civarlarında. Ama bu araç bir 1.4 olsaydı yıllık vergisi 2100 lira civarında olacaktı ki bu da biz kullanıcıları motor taşıtlar vergisi dönemi geldiği zaman gerçekten de üzüyor. Çünkü ağır bir bedel geliyor bize. Anlatabileceklerim bugün sizlere bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz tek ricamız beğen butonuna basmanız ve abone olmanız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.